Günaydın doktor, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olasın. Alper'cim ben öyle bir anons ettim ki meslektaşımı ağırlıyorum Evet, dedim. meslektaşa konuşursunuz ama arada ben de gireceğim çünkü seyircilerimiz bazen ikiniz konuştuğunda anlamayabilir. Bak bence Alper'e bütün sormak istediklerini sor. Bana bile soramadıklarını sorabilirsin. Tamam, öyle yapalım o zaman. Hatta bel fıtığından başlayacağız, konuşacağız. Herkesin de problemi. Bu arada daha çok var. Nedense insanlar daha çok yüzmeye başladı, etti. Yazlık hayatı başladı. İnsanlar bir şeyler taşıyor sağdan sola. Herhalde onlarla ilgili. Allah belim ağrıdı. Gerçekten mi hocam? Neden Bel ağrı? fıtığı niye olur? Bel fıtığı aslında omurgada en sık patolojilerden bir tanesi. Belimizde 5 tane omur bulunuyor. Omurların arasında bir nevi yastık görevi gören, amortisör görevi gören bir kıkırdak yapı var. Bu kıkırdak yapının yer değiştirip omurga kanalına doğru yer değiştirmesi sonucunda bir kök basısı oluyor ve buna bağlı bel fıtığı oluyor. Aslında çok sebebi var. Provoke eden faktörler var. Obezite, ağır iş, ani hareketler, uzun süre ayakta durmak, sigara içimi, yani bir nevi orasını eskitiyoruz, yaşlatıyoruz. O yüzden bel fıtığıyla karşılaşabiliyoruz. Fıtıkla karşılaşıyoruz. Ya çok sık görüyoruz karşılaşıyoruz. aslında. Evet. Yani bak o kadar güzel bir şey var. Ben iş yerim arasında Zincirlikuyu mezarlığının önünden geçerim. Allah kabul ederse bir duamı ederim ama üstündeki yazıda hep dikkatimi çekmiştir. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır yazıyor ya. Evet. Ben de hastalarıma, arkadaşlarıma falan hep şunu söylüyorum. Her canlı bir gün bel ağrısını tadacaktır. Aslında istatistiklerde öyle. Yani yaklaşık %80-90 gibi insanlar bir bel ağrısı yaşıyorlar. Ömürleri boyunca böyle bir atak geçiriyorlar. Hatta hastaneye başvurulardaki en sık ikinci sebep bel ağrıları. Ama her bel ağrısına bel fıtığı dememek lazım. Yani o da yanlış. Bunu açalım mı biraz? Yani biraz senin ağzından dinleyelim. Neden her bel ağrısı bel fıtığı değildir? Bel ağrısı bir semptom. Yani bir bel fıtığı ise bir hastalık, bir tanı. Bel ağrısı birçok hastalıkta olabiliyor. Bel fıtığı hastalarında çoğunlukla bel ağrısı oluyor. Evet ama bel ağrılarının sadece %5'lik 10'luk kısmında sadece bel fıtığı görülüyor. Yani hasta bel ağrısıyla bize geldiğinde %85-90 sebebi farklı ağrılar. Mekanik ağrılar olabilir, oradaki bağ doku, eklem, kastan kaynaklanan ağrılar, bir tümör, bir travma, beldeki bir dejenerasyon, bir tümör hepsi sebep olabilir. Hatta yansıyan ağrılar bile olabilir. Diğer organların ağrılarının bele yansımasıyla da olabilir. Yani bel fıtığını buradan ayırıcı tanıdan yani bel fıtığını bulmak lazım eğer gerçekten. Sonuçta belde fıtık oluyor. Kesinlikle. Benim deyimimle bel fıtıyor. Fıtık oluyor. Şimdi peki tedavisi nasıl oluyor hocam? Hani cerrahi tedavilerinden de bahsedelim. Bel fıtığının ilk tedavisini cerrahi olarak düşünmemek lazım. Bu bel fıtıklarının yine 90'ı medikal tedaviyle ve fizik tedaviyle fayda görüyor insanlar. İlk önceki tedavisi mutlaka ilaç tedavisi ve yatak istirahati. Buna rağmen hala ağrı devam ediyorsa, eğer ilerleyici nörolojik defisit varsa ondan sonra cerrahi düşünülebilir. Cerrahinin değişik tipleri var. Bilal'cim bir dakika hiç uyarmadın. Ben böyle bir şey desem direkt uyar. İlerleyici nörolojik defisit nedir hocam diye hemen söylerdi. Ben anlıyorum artık da. Ya bu bulguları nörolojik defisit dediğimiz yani ben biliyorum tabii ki de ama bir anlatırsak, bir açarsak bir parantez diyelim. Bel fıtığı hastalarında bizim bulduğumuz hastalarda bazı bulgular var. Bel ve bacak ağrısı en çok karşılaştığımız şey. Ama sadece ağrı hem cerrahi için yeterli bir şey değil. Biz mutlaka oradaki sinirin harabiyetini muayene sırasında tespit etmek isteriz. Eğer bir harabiyet Sonuçta var oradan ise. çıkan bir sinir. Sonuçta sinire bir baskı oluyor. Bunun için kuvvet kaybı, his kaybı, refleks kaybı bizim için çok önemli. Eğer hastada bir kuvvet kaybı varsa ve bu eğer ilerliyorsa, kuvvet kaybı tedaviye rağmen artıyorsa ya da bir his kaybı varsa. Kuvvet kaybı dediğimiz şu bardağı şöyle alamamaktan bahsediyoruz mesela değil mi? Genelde mesela bel kolumuzda. fıtığında bacakta Ayaktan olur. al. Yani koldaki hani kuvvet örnek olsun diye tabii, koldan koldaki gösterdim. kuvvet kaybı da aynı şekilde. Baş parmağıyla bunu kaldırabilirsin bardağı. Evet. Ben şeyi çok gülüyorum ya Alper'cim senin de başına geliyordur. Hasta geldiğinde kocasıyla veya erkek hastaysa karısıyla işte annesiyle babasıyla falan geldiğinde olayı egzajere etmek ister. Abart. Şimdi ağrıyan bacak kesinlikle kontrol muayenesini yaparken biz özellikle kuvvetine bakarız ya. O hasta şimdi çok ağrısı var ya ayağını çekmemeye çalışır. Ya çok ağrıyor falan. Halbuki bizim orada ağrıya rağmen ayağını çekiyorsa motor fonksiyonu sağlam demek. Evet. Çekememesi hastaya zarar verir. Bize değil. Yani çok basit. Bizim cerrahi indikasyonlarımızda işte bu çok önemli. Evet. O kuvvet kaybını tespit ettiğimiz anda hani biz cerrahiye doğru biraz daha kayarız düşünce olarak. O yüzden hani bizim de çok başımıza geliyor gerçekten söylediğiniz gibi. Ama iyi bir muayeneyle ve iyi bir hikayeyle zaten tanının çoğunu koyma şansımız mevcut.
bel fıtığı. Bir de şey soruyorlar. MR mı çekeceğiz? Yine mi MR? Sana da oluyor böyle. MR'ı çekmek günümüz teknolojisinde MR gibi bir yöntemimiz varken hani çekmemek çok mantıksız aslında. Çünkü %100'e yakın tanı koyabiliyoruz biz MR'la. Tabii. Ancak MR'ın çekilemediği bazı durumlarda alternatif şeyleri düşünebiliriz. Tomografi gibi gibi. mesela? Tomografi gibi, yani bazen hastaların MR'a girememesini gerektirecek tıbbi durumları oluyor. Kalp pili olabiliyor ya da vücudunda herhangi başka bir metal olabiliyor. Bu durumda MR çekme şansımız yok. O zaman tomografi ile, ama onun doğruluk payı biraz daha azdır. Bizim yanlış negatifliğimiz olabilir. Yani ek yöntemlerle de tanıya gidebiliyoruz. Yani belki sinir kökünü lokalize etmek istersek EMG de bizim için yardımcı olabilir, ama altın standart MR'sız tanı koymak çok Mümkün değil. Evet. Evet. Aslında eskiden nasıl yapıyormuşuz? Yani ben o Miele zamanlarının asistanlığındaydım. Beline kontrast madde yapıyorsunuz, gidip röntgen çektiriyorsunuz ki nerede dolum defekti var ona göre. Evet. Şu anda o MR inanılmaz nur nimet. Evet. Bir hastam şey dedi, çok komik ya. Ben şimdi yurt dışında da ameliyat yapıyorum. Irak Basra'da ve Erbil'de ameliyatlar yaparım. İşte Azerbaycan'a da gidiyorum. Dönem dönem oradaki beyin cerrahlarıyla ortak ameliyatlar yapıyoruz. Bir tane hastam geldi, çok kötü durumda. MR lazım, MR çekmemiz lazım dedim. 26 yaşında bir erkek hasta. Ben duydum dedi, o erkekliği dedi bozuyormuş, o yüzden istemiyorum dedi. Oo. Şimdi bu kadar da kötü inanışlar varken biz var ya doktorluk Bilgi yapabilmekte nasıl zorlanıyoruz? Evet. Ameliyat için de aynı şeyler söz konusu. O yüzden biz ameliyat yapmakta bile çok zorlanıyoruz. Değil mi? Şimdi ameliyata geçeceğiz Alper Hocam. Şunları bir tek tek sıralayalım Tabii. istiyorum. Hani bel fıtığının teşhis yöntemlerinden bahsettik. Tedavi yöntemi olarak cerrahiden önce ne yapıyoruz? Cerrahisi nasıl yapılıyor? Yani ameliyat öncesi, yani ameliyat gerekli durumlar, gerekmeyen durumlar. Mutlaka hastaya ilk önce, bel ve bacak ağrısıyla gelen hastaya ilk önce mutlaka bir ağrı kesici, kas gevşetici ilaçları kullanmak gerekiyor ve yatak istirahatinde. Bu yatak istirahati 4-6 haftaya kadar uzayabilir. Yani bu tedavi şekli uzayabilir. Yine fizik tedavi cerrahi öncesinde uygulanabilecek bir yöntem ki orada uygulanan bu ultrasonlar, TENS, ısı gibi şeyler hastanın şikayetini geçirmek için oldukça etkili. Ama buna rağmen özellikle uzayan ağrı, yaşam kalitesini çok ciddi etkileyen ağrı varsa, beraberinde muayenesinde bir kuvvet kaybı, refleks kaybı, his kaybı varsa o zaman bu cerrahi için aday bir hastadır. Cerrahinin başarı şansı yüksektir. %95'in üzerinde başarı şansı vardır. Öyle çok korkulacak ya da komplikasyonu çok yüksek bir cerrahi değildir. Altın standart mikro cerrahidir yine. Mikroskop eşliğinde yaptığımız 30-40 kat büyütmeyle siniri ve diski çok iyi görebildiğimiz Yani bu bir hani yöntem. çok küçük delikten girilen, öyle hani tamamen aç ben hocama da yan gözle bakıyorum. Doğru mu söylüyorum acaba diye ben. Doğru söylüyorsunuz çünkü ameliyatta küçük bir kesiden gireriz. Kemiğin üzerindeki kas yapıları sıyırır. Küçük bir parça kemik alıp içeriden de o fıtıklaşmış olan parçayı çıkartırız. Ameliyat sonrasında 5-6 saat sonra hasta kalkar, yürür, gezer, dolaşır ve 24 saat içinde taburcu olabilir. Değişik yöntemler var, endoskopik yöntemler var, perkütan girişimler, hani şu anda daha sık girişimler? uygulanan perkütan yöntemleri. Cildi dediğimiz, açmadan, evet, cilt açmadan üstünden iğneyle veya iğnenin biraz kalın olan kısmıyla girmek. Evet, alternatif yöntemlerdir. Seçilmiş vakalarda uygulanabilir ama altın standartı çok Genel değiştirdiğini olarak düşünmüyorum. Altın Mikro cerrahi uygulanıyor. Evet. fıtık Aslında şöyle bir şey ameliyatlarında. var. Hani ben her zaman anlatıyorum. Ben de beyin omurilisinin cerrahisinin en sık rastladığımız problemlerinden tabii ki bel fıtıklarından anlatıyorum ve diyorum ki her zaman Türkiye'nin dört bir yerinde çok değerli arkadaşlar var. Mikro cerrahi yapan. Yani sen Bursa'dan geldin. Ayaklarına sağlık. Gerçekten bu konuyu Teşekkürler. anlatırken hep şunu söylüyorum. Ya eski o korkulu dönem yok artık. Evet. Unutun. Yani o kara dönem gerçekten tarihte milattan önce ve milattan sonra diye geçiyor. Milattan önceki o şehir efsanelerinin günümüzde efsanesi okunmuyor. Doğru mu? Doğrudur. Yani kesinlikle katılıyorum. Ameliyat başarılı bir tedavi şeklidir. Uygun hastada yaptığınız sürece gerçekten başarılı bir tedavi yöntemidir ve bence ameliyat olacak pozisyondaki bir hasta için, yani cerrahi indikasyon koyulmuş bir hasta için denenecek diğer yöntemlerin hepsine göre çok daha iyi bir seçenektir. Yani ameliyat korkusu artık eskisi kadar olmamalı diye düşünüyorum O artık hastalarımızda. geçmişte kaldı. Evet. Hele ki böyle mikro cerrahi aslında ne kadar ameliyat dense de daha ameliyatımsı geliyor kulağa. Çünkü hani açılıp
böyle kocaman yaralar, iyileşme, nekaat dönemi de çok uzun sürmüyor galiba değil mi hocam? Hayır, yani hasta zaten dediğim gibi 24 saat içinde taburcu olabilir. 1-2 hafta kendini koruyup kollaması lazım. Yani çok ağır ve agresif hareketlerde bulunmaması lazım ama ortalama 2-3 hafta içerisinde normal işine dönebiliyor. Hani ağır iş yapsa bile dönebiliyor. O yüzden çok hastalarımızda çok sıkıntı yaşamıyorlar. Yani günlük hayatlarına dönme süresi çok kısa bu ameliyattan sonra. Yani o çekilen inanılmaz ağrıları düşünüyorum ve kurtulmak için de bu kadar kısa bir süreç. Neden hani bir an önce cerrahiye başvurulmasın? Aslında bu anlamda bilinçlendirmeye çalışıyoruz Tek sürekli. bir neden Günaydın korku. doktorda. Bu Korku değil korkuyu mi? yenemediğimiz sürece, çünkü biraz önce doktor arkadaşımız ne dedi? Komşu Ayşe teyze dedi, tedaviyi bozana kadar dedi. Bilmem ne efendilere bel çektirmeye gidenler geliyor mu Evet. size de? Yani ilk önce oraya başvurup sonra genelde bize Tabii, başvuruyorlar tabii, zaten. tabii. Yani maalesef bu yani bu Türkiye'de birazcık kötü yönetilen bir süreç. Evet. Hastalar mutlaka alternatif yöntemlere başvuruyorlar. Hocam geçen izletti. Bir vinçe takmışlar adamı. Evet. Adamı aman Allah'ım bir esnetiyorlar falan, inanılır gibi. Bakarken ben kaç yıllık beyin omurilik cerrahim, omurgalar elimizde sürekli Bir de düşün işte ameliyatta, ben onun mikroskopik- yaptığını yapamam. O omurgaya asılıp yani kendilerini nasıl emanet ediyorlar? Değil mi? Yani çok evet, çok kötü bir şey. Hani mutlaka bunun bu ekranlarda da söylenmesi lazım. Yani tıbbi şeylere öncelik vermek lazım. Sözün bittiği yer onlar. Evet. O yüzden efendim Alper Türkkan, meslektaşım, çok da sevgili arkadaşım, sağ olsun bize çok güzel bilgiler aktardı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, Ağzına ben sağlık. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok Teşekkürler. sağ olun. Evet, günaydın doktora devam ediyoruz. Peki Evet. sırada ne var hocam? Ya bence birazcık estetikten bahsedelim diyorum. Biraz güzelliğimizden bahsedelim.